Kanal Avrupa ekranlarından herkese merhabalar efendim. Sağlık Türkiye'de başlıyor. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Diş hekimi Tülay Akkol bizlerle beraber. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum Ece Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim aynı anda. İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizi ağırlamak tekrardan bizim için gerçekten çok keyifli. Çünkü harika şeyler anlatıyorsunuz. Eminim Avrupa'da bizi izleyenler de size ulaşıp mutlaka gelip sizin o böyle özel ellerinize kendinizi bırakmak istiyorlar herhalde. Teşekkür ederim. Evet, yani Avrupa'dan bayağı bizi arayan hastamız var. Onlara da bizim call center'ımız var. Call center'da ulaşmaya çalışıyoruz. Tekrar o anda ulaşamazsak bile geri dönüyoruz. Harika. Sorunlarını gerek WhatsApp'tan yazışmalarıyla, gerek işte sosyal medyadan bir şekilde veya web sayfamızdan bize ulaşıyorlar. Call center'daki doktorlarımız mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu konuda ön bilgi aldıktan sonra da randevularını alıyorlar ve randevuları da bize bir şekilde kliniğimize geliyorlar. Harika. Yani Avrupa'da bizi izleyenler için çok önemli bence Evet. bu tarz programlar. Özellikle sağlık programları. Ben hep söylüyorum, her platformda bunu söylüyorum. Çünkü oradan çok fazla sağlık turizmi var. Evet. Ve Türkiye gerçekten bu konuda çok önemli doktorlara sahip. Evet. Sağlık konusunda gerek diş veya diğer sektörler olsun, sağlık konusunda ben çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani Avrupa'dan veya dünyadaki birçok ülkeden en az 5 adım öndeyiz. Artı hem bilim konusunda çok teknolojik olarak da çok gelişmişiz. Artı bir de Avrupa'dan veya dünyanın diğer ülkelerinden çok daha ucuzuz. Evet. O yüzden bize ulaşmaya yani gerek yerli yurt dışında yaşayan kendi Türk hastalarımız, gerek Avrupa'daki hastalar veya dünyanın diğer ülke vatandaşları ciddi bir talep var son 5 yılda. Pandemide biraz yavaşlamıştır. Tabii ki kapanmalar oldu. Tabii ki. İnsanlar ülkeler arası gezemediler. Ama şimdi yine son hız devam ediyor. Harika. O zaman ilk sorumla başlamak istiyorum hocam. Tabii. İmplant cerrahisi herkese uygulanabilir mi? İmplant cerrahisi 16 yaş üzeri, sistemik bir rahatsızlığı olmayan, herkese uygulanabilir. Kadın ya da erkek fark etmiyor. 16 yaş üzeri olması gerekiyor. Çok yoğun bir sistemik rahatsızlığın olmaması gerekiyor. Sistemik rahatsızlıklar neler mesela? Özellikle kardiyak problemleri olup da yoğun kan sulandırıcı kullanan hastalar. Tabii ki bunlar da imkansız değil. Şöyle diyeyim, doktoruyla konsültasyona geçiyoruz. Doktorun ilaç düzenlemesiyle bu hastalarda yapılabiliyor. Şeker hastalarında bunlarda artık teknoloji çok gelişti. Tabii ki hemoglobin A1C diye bir 3 aylık ortalama şeker tahlili var. Bu tahlil sonucunda biz hastaya, bunlar önceden imkansızdı ama şu an imkansız olayı yok. Hastada yeni bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Mutlaka endokrinoloji uzmanıyla görüşüyoruz, yurt içinde ya da yurt dışında. Hastaya yapılacak olan bizim tedavi protokolümüzü gönderiyoruz. Doktor yeniden ilaç düzenlemesi yapıyor. Ona rağmen hemoglobin A1C'si düşmüyorsa biz mutlaka bu hastalarda son zamanlarda yaygın olan ozon terapi var. Yoğun bir şekilde ozon terapi, doktorunun da onayıyla ozon terapi uygulayıp şeker hastalarının bir şekilde hemoglobin A1C'sini bir tık daha düşürebiliyoruz. Bu iyileşme sürecince biraz daha bu kan tahlilleri düzeliyor. Tabii hastaya çok ciddi bir diyet veriyoruz. En az 3 ay sonra tekrar implantları yapılabiliyor. Yani teknolojiyle ve gelişen tedavi şekilleriyle Türkiye'de imkansız diye bir şey yok sistemik rahatsızlıklar. En büyük sistemik rahatsızlık engeli bizde şekerdi. Onda hasta eğer gerçekten istiyorsa yoğun bir tedavi protokolü ve diyetle implant yapılabilir hale getiriyoruz hastayı. Peki cerrahi işlem yapılırken ağrı veya acı hissediliyor mu? Kesinlikle hayır. Ben onu %1000 garanti veririm. Ben hastalara aynı şekilde bu şekilde konuşuyorum. Eğer hastanın ağrı eşiği çok düşükse, şimdi bazı hastalar var, dişini çekiyorsunuz, işlemleri yapıyorsunuz, 20 yaş dişi de olsa çok fazla gıkını çıkartmıyor ama bazı hastalar sadece kontrolde hava sıkıyorsunuz, hasta koltuktan zıplıyor. Yani bu ağrı eşiğiyle alakalı hastanın. Ağrı eşiği düşük hastalarda şunu öneriyoruz, genel anesteziyle yapalım. Yani hastayı tamamen uyuyoruz, ya sedasyon, bilinçli sedasyonla veya genel anesteziyle uyutup 1 saat içerisinde hastanın tüm işlemlerini, cerrahi işlemlerini yapabiliyoruz. Ama tabii ki bizim için önemli olan veya bize uygun olan hekimin çalışmasında rahat ettiğimiz hastanın kendisi bilincinin yerinde olması. Çünkü o implantlar paralel yerleştiriyor.
Hastada en azından açıp kapatırken işte bazı hareketleri var. Onları yapmasını biz tabii ki istiyoruz. Hastanın bilinçli olmasını istiyoruz ama hastanın ağrı eşiği çok düşükse ve ben görmek istemiyorum diyorsa yani her şeyi uyutarak yapabiliyoruz. O yüzden ağrı olayı sıfırlandı desek yeridir. Peki uykuda implant yapıldığında, yani hani uyuttuğunuzda hastayı, sonradan herhangi bir sıkıntı çıkmıyor mu? İşte boy, hani o kapatma, az önce söylediğiniz gibi Evet. bilinçli olması gerekiyor ya, hani işte kapatması gerekiyor, gıcırdatması gerekiyor. Evet, Öyle, aynen, o şey. aynen öyle. Eğer hasta bilinçli yani veya sedasyonla veya genel anesteziyle yapılıyorsa teknoloji onda da gelişti. Hasta uyumadan önce diş yaptırmaya gelen misafirimiz uyumadan önce artık 3 boyutlu navigasyon teknikleri var. Hastanın önce tomografisi alınıyor. 3 boyutlu olarak navigasyon cihazıyla nerelere yerleştirileceğini biz bunu stentler üzerinde ayarlıyoruz. Sonrasında hasta uyuduğunda tabiri caizse alet işler el övünür diye bir laf vardır. Navigasyon cihazıyla yaklaşık yani eğer uyku sırasında değilse normal hasta bilinçliyse yaklaşık bütün ağız yarım saat 45 dakikada oluyor ama uyku sırasında belki 1 saat 1,5 saat tabii bütün ağızdan bahsediyorum. Daha az bir cerrahi işlemde uygulandığı için hasta çok rahat ediyor. Ama daha önceden bu navigasyon cihazı olmadan önce yani teknolojiye katılmadan önce öyle diyelim. Tabii ki hasta ağzını açıp kapatırken paralellikte sonuçta hasta uyuyor. Siz ağzını açıyorsunuz uyuma esnasında. Yaklaşık bir yarım saat sonra dilde yavaş yavaş şişme başlıyor. O paralelliği bozabiliyorduk ama o da %90 başarı şansı vardı. O kadar kötü değildi. Ama tam ağızda zorluğumuz oluyordu tabii ki. Ama şimdi bu dijital sistemin gelişmesiyle artık o da %99,999 ortadan kalktı. Oo, süper. Peki cerrahi işlem sonrası iyileşme süresi ne kadar sürüyor? Tabii ki bu yine hastanın iyileşme mekanizmasıyla alakalı. İmmün sistemi çok iyi bir alan hastada. Sigara kullanmayan, yoğun alkol almayan hastada iyileşme süresi diye bir şey yok. Hasta ben her zaman aynı örneği veriyorum. Eğer yani bizim Denizli'deyim ben. Deniz'de bir hastaysa öğle arasında bize implantlarını yaptırıp yine diyelim bir bankacı olabilir. Öğleden sonra yine işlerine devam edebiliyor. O kadar gelişti ama hastanın immün sistemi veya direnci çok düşükse, iyileşme mekanizması kötüyse, dediğim gibi çok hafif de olsa şeker hastalığı varsa, herhangi bir iyileşme mekanizması olacak bir rahatsızlığı varsa, ya o da 2-3 gün kadar hastada bir ödem ve ağrı şikayeti oluyor ama şöyle diyeyim artık implant firmaları o kadar geliştirdiler ki kendilerini çok fazla vücut onu yabancı madde olarak tanımadığı için en çok 2-3 gün içerisinde o da yani başına bile duvarlara vuracak kadar çaresiz bir ağrı değil. Zaten biz ameliyattan önce antibiyotiklerine, ağrı kesicilerine başlıyoruz. Ödem giderici ilaçlarına başlıyoruz. Sonrasında 1-2-3 gün kadar tabii ki konforunda, yeme içme konforunda rahatsızlık olabiliyor. Ama yani çok öyle hani anormal bir rahatsızlık değil. Kesi oluyor mu? İşte bu yeni son sistem teknolojilerde geliştikten sonra eğer hastanın çene kemiği çok iyiyse navigasyonda kemiğin içerisinde tam böyle paralellik sağlayıp hastayı kesmeden bu tomografide girebileceğimizi düşünüyorsak, güvenli bir kemik varsa yani hiç kesmeden de sadece implantı koyacağımız yerdeki diş etinin üzerine diş çekimi gibi düşünün. Diş etini kaldırıp oradan tamamen implantı yerleştirip sonra kapatabiliyoruz. Kesinin olmadığı başka bir işlemde hastada eğer dişleri çekilip sonrasında implant konacaksa çekim soketinin içerisinde tamamen çektikten sonra dişi zaten çekim soketinde yer hazır. Soketin içerisine implantı koyuyoruz, kapatıyoruz. Yani belki bir dikiş oluyor. Peki ameliyat öncesi ve sonrası özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar var mı? Tabii var. Bir kere kötü alışkanlık dediğimiz sigarayı kesinlikle kullanmayacak. Yani bu diyet olmazsa olmaz diyetlerin içerisinde yaklaşık bir hafta kadar çok yoğun sıcak bir şeyler yiyip içmeyecek. Yani çay, çorba, kahve, asit içecekler yasak. Bir hafta hani yaptırmadan önce bunları yapmayacak. Hayır, yaptıktan sonra. Ha, yaptıktan sonra. Yaptıktan sonra. Sonrasında da biz 3 gün boyunca buz kompres ağız içerisinde ve ağız dışında işte buz jellerimiz var. Bunları hasta çift taraflıysa temiz bir tülbent veya ince bir şey peçetenin içerisine sarıyoruz. Çünkü buzu direkt yüzünüze bastırdığınızda o da sıcak Buz gibi yanıyor. yakar. Evet. Yüzünüzü yakar. Mutlaka bir izolasyon, çok ince bir izolasyon
membran diye membranıyla koyup yüzünde yatıştırabiliyor o ödemi. Buna dikkat edecek sıcak. Peki ameliyat öncesinde neler yapması gerekiyor hasta? Ameliyat öncesinde bir kere sonrasında kendisini iyi hissetmesi için hastanın yani alkol ve sigaradan biraz uzak durursa iyileşme daha hızlanıyor. Yani zaten az önce söylediğiniz gibi antibiyotikler veriyorsunuz öncesinde. Tabii bir gün öncesinden, ilk 24 saatten önce başlıyor. Eğer hastada bir enfeksiyon işte veya endokardit riski varsa, kalp kapakçığında bir problem varsa bir gün öncesinden yine başlıyoruz ama ameliyattan 2 saat önce de mutlaka çift doz hasta alıp geliyor. Daha güvenli bir işlem yapılıyor sonrasında hastanın herhangi bir enfeksiyon kapmaması için. Sonuçta yani tüm dünya, herkes biliyor ki ağzımızda milyarlarca bakteri dostane bir şekilde yaşıyor. Eğer onu siz bir cerrahi işlemle tetiklerseniz ve bunu önlem almazsanız o bakterilerin dengesi bozulup ağız florası bozulup belki enfeksiyon gelişebiliyor. O yüzden mutlaka beslenmesi, bir hafta önceden beslenmesine dikkat edin. Özellikle kemik ekleme ve sinüs lift işlemi yapacaksak mutlaka tabii sigara bu sinüslerimizin içerisinde duman dolaştığı için mutlaka kullanmazsanız iyi olur diye hastaya uyarıyoruz. Kullanırsa ne olur? Hasta diyor ki ben bırakamam hocam, işte 2 gün bıraksam zaten ben hastaya sigarayı bırakmışımdır gibi böyle cümleler duyuyoruz. Evet, çünkü tiryakiler için çok zor. Yani implant cerrahisi başarılı, yani %100 başarılı olmaz diye herhangi bir şey yok ama sonrasında hastanın iyileşme konforu bozuluyor. Yani iyileşme mekanizmasını siz üst seviyede tutmadığınız müddetçe iyileşme uzuyor. Hastanın işte 2-3 gün çok az bir ağrı, ilaçlarla geçiremeyeceğimiz bir ağrı olur dediğimiz ağrı, bu bir tık daha yükseliyor. Hastanın günlük konforu bozuluyor. Yoksa hani dediğim gibi teknoloji ve ilaçlar, işte yapılan implant firmaları, konan kemik greftleri, membranlar, işte takviye tedaviler, ozondur, C vitamindir, artık bu pandemide bunlar da yoğunlaştı. Evet, çok aktif. Evet, çok aktifleşti. İyileşim mekanizmasını zaten güçlendiriyoruz ama yine de hastanın iyileşme konforu bozulabiliyor. Yani ben diyorum ki içebilirsiniz, o zaman sonrasında ağrım var, yüzüm çok şişti, uzun sürdü iyileşmem gibi yakınmanız olabilir. Ben suçsuzum. Tabii o hastanın artık kendi inisiyatifinde olan bir şey. Kesinlikle. Çünkü yani o kadar çok tanıdığım var ki etrafta asla sigarasını bırakamayacak olan. Evet. Mümkün değil yani. Hani günde 3 paket sigara içen insan için hani bir hafta sigara içmeyeceksin demek hani Tabii, onları çok ciddi haklısınız. anlamda zaten strese sokar. İlk 24 saati bile kabul etmek istemiyorlar. Oo. Yani biz bunu söylüyoruz, ilk 24 saat en azından içmeyin diyoruz. Ya hocam, ya bazen telefonda gece arayıp işte hocam ya bir nefes de çekiyorlar. Hadi ya, o kadar Evet. ay. Yani tabii ki onu bilemem çünkü ben hayatımda hiç sigara içmedim. Çok güzel. Hani içmeyen için bu çok zor yani. Hani Çok düşünmesi bile. Allah onlara kolaylık versin bence bir an önce Evet. bırakmalarında. Yani aslında bırakabilirler. Şu akupunkturdu bilmem neydi. Aslında bir sürü tedavi yöntemi çıktı sigarayı bırakmayla alakalı. Tabii, çok Denemiyorlar mı acaba? Yani çoğu kişi, ben konuştuğum her türlü tedaviye gittim. Ama ya seviyorum hocam ya. İşte o Bu cümleyi kafada. kullanıyor yani ben bunu bitirmek istemiyorum. Ya ben diyorum ki işte sizin kendi zararınız tabii ki. Bu Bağ vücudunuz, kuruyorlar. Evet, sizin vücudunuzla olan ilişkiniz yani. Evet. Ama sigara sizi hiçbir zaman stresinizi almıyor. Anladım. Yani herhangi bir zarar yok. Çok kıymetli bir laf var. İşte dumanını yel alır, parasını el alır gibi böyle bir tekerleme var. Yani hani bu sizin cebinize ve vücudunuza diye söylüyoruz ama tabii ki yani ciddi bir ameliyat olacaksınız. Ciddi bir para ödüyorsunuz. Sonuçta bu işin maddi boyutu da var. Tabii. Yani kendinize yazık, cebinize yazık. Lütfen işte 3-4 gün en azından içmeyin diyoruz. Kabul edenler de oluyor. Bazen sizin sayenizde sigarayı bıraktım hocam diyen oluyor tabii. Bunlar süper, çok mutlu süper. ediyor bizi. Ama %80 çok bırakamıyor. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim beni aradığınızdan ötürü. Rica ederiz. Evet, Kanal Avrupa ekranlarında diş hekimi Tülay Akkol bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek.